Eleştirmenler buraya mimari Disneyland diyor. Bir kiç, yani zevksizlik ve bayağılık anıtı. Alçıdan yapılmış sahte mermer sütunlar, tarihi gerçeklikle alakası olmayan kostümler giymiş bronz heykeller ve birbiriyle alakasız tarzda mimari eserlerin kaotik bir karışımı. Kimi için bu ulusal gururun zirvesi, kimi içinse dev bir tarih sahtekarlığı. Bu meydanda atılan her adım bir tarih kitabının sayfaları arasında dolaşmak gibi görünse de aslında tiyatro sahnesinde gezmek gibi. Ve bu sahnenin tam ortasında ülkenin Slav kimliğiyle hiçbir bağ bulunmayan bir kahraman duruyor. Büyük İskender. Peki bir başkent neden kendine bunu yapar? Bir ulus neden yüz milyonlarca euro harcayarak sahte bir geçmiş icat eder? Ne kadar Üsküp'te ne var böyle heykel, Türkiye'de o kadar heykel yok. Büyük İskender'in bu meydanda belirmesi Yunanistan'la yaşanan tarihi gerilimin tam ortasında diplomatik bir silahtı. Sanatsal bir anıttan ziyade siyasi bir tartışmanın merkeziydi. Üsküp 2014 projesi üzerinden Kuzey Makedonya'nın o derin kimlik krizini, uluslararası baskıyı ve küçük bir ülkenin dünyaya "ben de varım" deme çabasını inceliyoruz. Eğer tarih ve uluslararası politikalar ilgini çekiyorsa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bildirimleri açarsan yeni içeriklerden ilk sen haberdar olursun. Bu mimari çılgınlığın nedenini anlamak için zamanı biraz geriye sarmamız ve ülkenin doğum sancılarını anlamamız gerekiyor. 1991 yılında Yugoslavya dağıldığında Makedonya bağımsızlığını kazanan cumhuriyetlerden biriydi. Ama bu bağımsızlık bir isimle lanetlendi. 1991'de Yugoslavya'nın dağılması Balkanlarda yeni devletlerin çoğalmasına yol açtı. Makedonya kendi kimliğini ilan eden genç bir cumhuriyet olarak uluslararası sahneye çıktı. Ancak Yunanistan komşusunun Makedonya adını almasını hiçbir zaman kabul etmedi. Çünkü bu kelime yalnızca bir coğrafya değil, antik Yunan kültürünün en parlak kahramanlarından Büyük İskender'in mirasını da taşıyordu. Atina'ya göre bu isim ileride Kuzey Yunanistan'daki Makedonya bölgesi üzerinde hak iddiasına dönüşebilirdi. Yunanistan genç ülkenin uluslararası tanınmasının önüne dev bir duvar ördü. Yeni devlet doğar doğmaz ağır bir diplomatik ablukayla karşılaştı. Birleşmiş Milletler'de eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti adıyla anılmak zorunda kalan Makedonya, böylece daha doğmadan kimlik tartışmalarının ortasında kaldı. And the former Yugoslav Republic of Macedonia. And the former Yugoslav Republic of Macedonia. Bu isim meselesi yalnızca diplomatik bir anlaşmazlık değildi. Uluslararası kimlik inşasında merkezi bir meseleydi. Ülke, tarihini ve kültürünü uluslararası kabul görmüş bir kimlikle ifade etmek istiyordu. Avrupa Birliği ve NATO'ya katılma süreçlerinde Yunan vetosu genç devletin hem ekonomik hem de güvenlik stratejilerini doğrudan etkiledi. Bu yalnızca dış politikada değil, günlük hayatta da derin bir kimlik krizine dönüştü. 2006'da iktidara gelen Nikola Gruevski liderliğindeki hükümet bu kimlik krizine radikal bir yanıt geliştirdi. Antikvizatsiya, yani antikleştirme politikası. Amaç, uluslararası baskıya karşı gözle görülür ve somut bir şekilde tarihsel bir miras iddiası oluşturmaktı. Bu politika şehir planlamasını, heykelleri, binaları ve köprüleri kapsayan bir bütünlükle hayata geçirildi. Meydana konan bu dev heykel sadece Büyük İskender'i temsil etmiyor, aynı zamanda geçmişin yeniden yazılması, ulusal kimliğin güçlendirilmesi ve yurt dışına verilen mesajın simgesi haline geliyordu. Bu devasa heykel ülkenin mimari ve sembolik kalbini oluşturuyor. Kaidesindeki kabartmalar, savaş sahneleri ve atın şaha kalkmış pozuyla birleştiğinde hem yerel halk hem de uluslararası gözlemciler için güçlü ve tartışmalı bir sembol yaratıyor. Nehrin karşı kıyısındaki Büyük İskender'in babası olan 2. Filip heykeliyle birlikte Üsküp 2014 sadece bir şehir planı değil, bir ulusal mit yaratımı denemesiydi. Proje tabii meydanla sınırlı kalmadı. Vardar Nehri de bir heykel galerisine dönüştürüldü. Şu an üstünde olduğum köprü Sanat Köprüsü. Şöyle göstereyim döndürüp. Üzerinde Makedon ressamların, yazarların, müzisyenlerin heykelleri var böyle. Hemen karşıda da Medeniyetler Köprüsü'nü görüyorsunuz. Karşıdaki köprü Medeniyetler Köprüsü. Orada da Bizans imparatorlarından Orta Çağ azizlerine kadar işte bu topraklarda bir şekilde ilişki kurmuş figürler var. Tabii bu köprüler sadece karşıdan karşıya geçmek için değil, aynı zamanda bakın bizim ne kadar köklü bir tarihimiz var demek için. Yani bir açıdan propaganda için. Bu köprüler şehir planlamasının ötesinde birer tarihsel anlatı aracı. Her heykel yalnızca bir figürü değil, bir kimlik mesajını da taşıyor. Biz bu topraklarda köklüyüz. Tarihimiz görkemli ve kimliğimizi kabul ettirecek güce sahibiz. Aynı zamanda bu figürler komşulara ve uluslararası kamuoyuna yönelik güçlü bir siyasi mesaj içeriyor. Bizi küçümsemeyin. Biz büyük bir medeniyetiz. Peki sence de öyle mi? Yorumlara yaz. Bunu tartışalım. Makedonya'nın tarihi. Halbuki Makedonya'nın tarihi o kadar 2000-3000 sene öncesinden bahsediliyor bu heykellerden. O zamanlarda 2000-3000 senesinden sonra ne Makedonya ne bugünkü Makedonya'nın alakası yok yani. Öyle mi? Bugünkü Makedonya
Bir parçası Yunanistan'da, bir parçası Bulgaristan'da, bir parçası burada. Alakası yok. Bu projenin belki de en tartışmalı kısımlarından bir tanesi heykellerden daha çok bu arkamda görmüş olduğunuz binalar. Bu binalar aslında Yugoslavya döneminde yapılmıştı. Son derece sadeydiler, gridiler, brutalisttiler ve fonksiyoneldiler. Daha sonra bu Üsküp 2014 projesiyle birlikte bir gecede kostüm giydiler ve maske taktılar. Bu arkamda görmüş olduğunuz sütunlar aslında mermerden falan değil, tamamen alçıdan yapılmış sütunlar. Böylece bir antik Yunan eseri havasına büründürdüler. Eleştirmenler bu duruma mimari Disneyland diyor. Tabi burada öncelikli amaç o sosyalist geçmişin izlerini tamamen silip yok etmek ve hiç var olmayan bir antik geçmiş yaratmak. Bu dramatik dönüşüm yalnızca estetik bir karar değildi. Bu dönemde yalnızca mimari değil, şehir belleği de dönüştürüldü. Betonerme modernizm, Yugoslav ortak kimliğinin sembolüydü. Sosyalist dönemden kalan binaların maskeyle kaplanması, geçmişin politik hafızasını örtmeye yönelik sembolik bir hamleydi. Brutalist yapılar işlevsellik ve kolektivizmle ilişkilendirilirken yeni cepheler milliyetçi bir kimlik ve görkemli antik çağ vurgusu taşıyor. Böylece şehirde yaşayanlar günlük yaşamın ortasında sürekli olarak bir tarih ve kimlik anlatısının içinde kendini buluyor. Fakat bu yeni yüzeyler tıpkı bir tiyatro dekoru gibi dayanaksız ve yapay duruyor. Milyonlarca euro harcanmasına rağmen halkın gözünde Üsküp bir kozmetik ameliyat kurbanına dönüştü. Ve bu icat edilen tarihin ön sözü de işte bu zafer takıyla yazılıyor. Üstündeki kabartmalar tarih öncesindeki dönemden başlayarak Büyük İskender'in fetihlerini, Roma dönemini, Çar Samui'nin krallığını ve en son Yugoslavya'dan bağımsızlığı kazandığı anı anlatan seçilmiş bir tarih şeridi. Ülkenin resmi tarih anlatısının işte taşa kazınmış hali de bu. Peki bu anlatı bütün şehrin hikayesini mi anlatıyor? Yoksa bazı hikayeler bilinçli, kasıtlı olarak dışarıda mı bırakılmış? Zafer takı yalnızca bir anıt değil, bir ideolojik manifesto olarak okunabilir. Kabartmalarda hangi olayların seçildiği ve hangilerinin anlatıldığı ulusal kimlik tartışmalarının bir aynası. Osmanlı dönemini ve çok kültürlü geçmişin neredeyse tamamen görmezden gelerek yalnızca Makedon-Slav kimliğini ön plana çıkartıyor. Bu, şehrin sosyal dokusunda uzun yıllardır var olan farklı etnik ve kültürel grupları göz ardı eden bir yaklaşım olarak eleştiriliyor. Bir yanda bu yeni, görkemli antik Üsküp, diğer yanda ise yüzlerce yıldır değişmeyen Osmanlı eski çarşısı. Peki bu Üsküp 2014 projesi nehrin iki yakasını birbirine daha mı çok yaklaştırdı, yoksa aradaki görünmez duvarları daha mı çok arttırdı? Vardar Nehri şehrin kültürel ve tarihsel bölünmüşlüğünü simgeliyor. Bir yanda milliyetçi bir kimlik inşası, diğer yandaysa Osmanlı'dan kalma çok kültürlü bir miras. Bu ayrım yalnızca fiziksel değil, psikolojik bir mesafe yaratıyor. Eski çarşıda yaşayan Arnavut ve Türk toplulukları kendi tarihlerini ve kimliklerini koruyarak bu modern, antik Üsküp karşısında kendilerini dışlanmış hissediyor. Burası şehrin yaşayan kalbi. Yüzyıllardır olduğu gibi. Osmanlı döneminden kalma bu tarihi çarşı hala şehrin sosyalleşme ve ticaret merkezi. Ama burada yaşayan Arnavutlar ve Türkler içinse sadece bir ticaret alanı değil, kimliklerini ve kültürlerini yaşattıkları bir ev adeta. Şimdi buradan nehrin karşı kıyısındaki o antik mimariye, yeni oluşan, yeni doğan o antik mimariye bakınca buradakilerin düşündüğü, kafalarında canlanan tek şey soru işareti. Gelir gider o kadar yani pek fazla bu konuda ni o heykellere önem veririm ni burada aramızdaki şeye. Bu iki dünya birbirine yakın gibi görünse de kültürel ve tarihsel olarak tamamen farklı deneyimler sunuyor. Yeni Üsküp'ün görkemli binaları ve heykelleri sosyal hafızayı yeniden yazmayı hedeflerken eski çarşı yaşayan kültürün, günlük hayatın ve çok etnikli bir geçmişin somut tanığı olarak varlığını sürdürüyor. Bu çatışma şehrin kimlik politikasının en görünür yüzlerinden biri. Projenin destekçileri için Üsküp 2014 ulusal bir gurur meselesiydi. Onlara göre bu proje Yunanistan'ın aşağılayıcı vetolarına ve dünyanın kimliklerini sorgulamasına karşı verilmiş onurlu bir cevaptı. Üsküp'ün sıkıcı, gri, Yugoslav geçmişinden kurtulup gerçek, görkemli ve Avrupalı bir başkente dönüşmesiydi. Bu heykeller onlara atalarının kim olduğunu hatırlatan, köklerini sağlamlaştıran birer simgeydi. Bu yüzden projenin astronomik maliyetini veya estetik eleştirileri "milli onurun bedeli olmaz" diyerek görmezden geldiler. Var öyle de var. Milliyetçi var. Kuvvetli milliyetçiler var öyle biri. Onlar istiyor kendilerini göstersin ki burası Makedonya. Bizim taraftan da var öyle göstermek istiyorlar. Bir kısmı anmayın mallarını.
Ki biz de burada varız onlardan evvel ileri de olan Arnavutlar. Ama şimdiki durum hem onlar için hem bunlar için fıs. Ya 2 milyon İstanbul'un bir belediyesi. Ne kadar uğraşsan, ne yapsan, ne etsen hiçbir şey değişmez. Hiçbir şey değişmez. Ancak madalyonun diğer yüzünde projeye karşı çıkan çok büyük ve sesli bir kitle vardı. Muhalifler ve entelektüel kesim için bu proje 3 büyük günahı aynı anda işliyordu. Birincisi israf. Resmi rakamlar projenin maliyetini 200 milyon euro olarak açıklasa da bağımsız kaynaklar gerçek maliyetin yarım milyar euroyu aştığını iddia ediyor. Bu halk yoksullukla boğuşurken tarihe harcanan akıl almaz bir para. Bu heykelleri yapan İtalya. İtalya bronzdan yapılıyor bilmem ne. Yapacaksın bir tane atın üstüne Makedonların bir kahramanı falan. Kaç para bu? Onlara atıyorum 100 bin euro falan. Tamam yaz 120 bin euro. 120 bin euro adam veriyor. 100 bin euro yaptığı adama gider. 120 bin euro yattı mı kasasına 20 bin euroyu sen benim hesabıma gönderirsin. Öyle dünyada koskocaman Türkiye 85 milyon Türkiye var. Kaç tane kasabası var? Alt başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, babam de babam, işte Konya'sı, Kayseri'si var da var. Hepsini toplasan ne kadar Üsküp'te ne var böyle heykel, Türkiye'de o kadar heykel yok. İşte bu amaçla yapıldı onlar, nasıl para çalınsın. İkincisi estetik. Projeyi kiç yani zevksizlik ve bayağılık olarak tanımlıyorlar. Alçı ve strafordan yapılmış sahte mermer sütunlar, tarihi gerçeklikle uyuşmayan kostümler giydirilmiş heykeller ve şehrin ölçeğiyle orantısız bir şatafat. Onlara göre bu bir kimlik inşası değil, bir kimlik parodisiydi. Ve üçüncü ve belki de en tehlikeli günah, dışlayıcılık. Bu antik Makedon anlatısında ülke nüfusunun 1/4'ini oluşturan Arnavutların yeri neresiydi? Ya da yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip Türklerin. Onlar için bu proje kendilerini dışlayan, sadece Makedon, Slav ve Ortodoks kimliğini yücelten, şehrin çok kültürlü ruhunu yok eden bir adımdı. Bu yeni sahte tarih, nehrin karşısındaki o gerçek ve yaşayan tarihi yok sayıyordu. Bu yüzden bu proje şehrin iki yakasını birleştirmek yerine aralarındaki psikolojik mesafeyi daha da arttırdı. Yıllarca süren kimlik mücadelesi, heykeller ve binalar üzerinden yürütülen pahalı ve kutuplaştırıcı bir süreç, 2018 yılında diplomasi masasında sona erdi. Prespa Anlaşması, Yunanistan ve Makedonya arasında uzun süredir devam eden isim krizine pragmatik bir çözüm getirdi. Bu anlaşma sadece iki devletin değil, tüm Balkanların siyasi dengeleri üzerinde önemli bir etki yarattı. Yeni isim, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, hem Yunan tarafının güvenlik endişelerini gideriyor hem de ülkenin uluslararası kuruluşlarla entegrasyonunu sağlıyordu. Avrupa Birliği ve NATO kapıları artık açık. Yıllarca süren vetolar son bulmuştu. Ancak bu çözüm, ulusal kimlik ve hafıza politikalarında derin tartışmaları da beraberinde getirdi. Peki madem bu isim iddiasından vazgeçildi, antik Makedon mirası iddiasından vazgeçildi ve yeni Slav kimliği ve coğrafi konumu kabul eden bir isim alındı. Peki bugün geldiğimiz noktada bu milyonlarca euro harcanmış olan proje ne ifade ediyor? Yunanistan'la yaşanan ve sonunda işte isim değiştirmeye kadar giden bu siyasi krizlerin sonucunda bu arkamda görmüş olduğunuz Büyük İskender heykelinin resmi adı da artık Atlı Savaşçı. O zaman şunu sormak lazım. Üsküp'ün merkezi artık hiçbir anlamı kalmamış, siyaseten içi boşalmış bir yalanın anıtına mı dönüştü? Ya da işte o meydanı kaplayan heykeller artık sadece birer turistik dekor mu oldular? Belki öyle, belki de Üsküp 2014 projesi tüm zevksizliğine, israfına ve ayrıştırıcılığına rağmen kimlik arayışında olan bir ülkenin o acılı dönemini, ergenlik dönemini yansıtıyor. Üsküp 2014 projesi gerçekten dünyaya kafa tutan vizyoner bir proje mi? Yoksa ciddi bir özgüven eksikliğinin dışa vurumu mu? Bu sorunun cevabını bu binaların, bu heykellerin altında yetişen yeni nesiller verecek. Bu videonun da sonuna geldim. Eğer böyle belgeselleri seviyorsan lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere, hoşça kal.